Anadolu'nun en iyi korunmuş antik kentlerinden bir tanesi ve yaklaşık olarak 10-12 bin yıl öncesinde ilk yaşam varmış burada. Birazdan karşınıza çıkacak çeşmeyi görünce nereden bahsettiğimi daha iyi anlayacaksınız. Muhteşem bir antik kent Sagalassos. Gezmeye başlayalım. Sagalassos çok yüksek bir yer. Burdur'un Ağlasun ilçesinin hemen üzerinde yaklaşık 1600-1700 rakımda bir antik kent. Yani burayı gezerken bir anlamda trekking de yapmış oluyorsunuz. Burası sadece bir taş yığını değil, Burdur, Isparta ve Antalya'nın kuzeyini içine alan Pisidia bölgesinin kalbi. İlk yerleşim izleri 10-12 bin yıl öncesine kadar gidiyor ama asıl yükselişi M.Ö. 5. yüzyılda başlıyor. Depremler ve 6. yüzyıldaki veba salgınından sonra da terk edilmiş. Peki bu kadar önemli ve büyük bir antik kent nasıl talan edilmeden bugüne kadar ulaşmış? Çünkü bu yapıların hepsi dağdan akan toprakla örtülmüş. Rakım da çok yüksek olunca pek gelen giden olmamış buralara. Of! Şu güneşe bakar mısınız? Müthiş bir kış güneşi. Havada biraz kar da var. Ondan mı acaba? Böyle bir güneş ben ömrümde görmedim. Gerçekten çok güzel. Hep böyle değildir herhalde. Bizim şansımıza. Şimdi Sagalassos'un simgesi yaklaşık 2000 yıldır suyu hala akan o meşhur çeşmeye gidelim. Hazır mısınız? Of güzelliğe bak. Antoninler Çeşmesi huzurlarınızda. Sagalassos'un göz bebeği adeta. Buraya geldiğinizde büyülenmeme şansınız yok. Yaklaşık olarak 28 metre eninde 9 metre yüksekliğinde bir çeşme. Bu çeşmeden akan su bir havuza dökülüyor. Fakat bu yapıda sadece bir çeşit taş kullanılmamış. Birçok renkte taş kullanılmış. Havuzun orada kullanılan taşlar afyon mermeri. Neden afyon mermeri? Çünkü suyun ışık oyunlarını en iyi şekilde afyon mermeri veriyormuş. En baştaki heykel Afrodit heykeli. Mükemmel bir eser. Bütün heykeller şarap ve neşe tanrısı Dionysos'a adanmış. Bu heykeller replika, asıl heykeller Burdur Müzesi'nde. Onları da göreceğiz. Çeşmenin adı Antoninler Çeşmesi demiştik. Peki kim bu Antoninler? Antoninler Roma İmparatorluğunu yöneten sülale gibi bir şey. Ama çok ilginç bir sülale. Hani hep Roma'nın altın çağı derler ya. İşte o altın çağının mimarları bu adamlar. Ama onları diğer hanedanlardan ayıran çok acayip bir özellikleri var. Bu hanedanda taht babadan oğula geçmiyor. İmparator kendisinden sonraki en liyakatli, en zeki kişiyi evlat ediniyor ve benden sonra sen varsın diyor. Tam bir liyakat hikayesi yani. Peki kimler var bu listede? Hanedanı başlatan Nerva var. Roma'nın sınırlarını İngiltere'den Mezopotamya'ya kadar genişleten Trajan var. Sagalassos'un en büyük hayranı İmparator Hadrian var. Zaten birçok eser onun döneminde yapılmış. Meşhur İmparator Marcus Aurelius var. Bu Antoninler Çeşmesi'ni de bizzat Marcus Aurelius yaptırmış zaten. Ve depremlerle yıkılmış
sonra ayağa kaldırılmış, sonra bir daha yıkılmış, bir daha ayağa kaldırılmış. Çok kıymetli bir çeşme. Muhteşem bir şey. Buna çeşme denmemeli, yasaklanmalı, başka bir şey. Bu bir sanat eseri. Şimdi Sagalassos'a geldiğinizde buraya gelmek için geleceksiniz ama burası muhteşem bir yer. Burada her bir taşın hikayesi var, her bir yazının hikayesi var, her bir sütun hikayesi var. Benim bugüne kadar gördüğüm en güzel sütun başı Sagalassos'ta sizlerin karşısına çıkıyor. Antoninler Çeşmesi. Antoninler Çeşmesi'nin bir tarafında dans eden kızlar kabartmasıyla bilinen kahramanlık anıtı Heron, diğer tarafında ise dünyanın en yüksek rakımlı antik tiyatrosu var. Biz de şimdi o tiyatroya doğru gidiyoruz. Hoppa! Güzelliğe bak. Vay 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 vay. Sagalassos Antik Kenti'nin 1800 yıllık tarihi tiyatrosu. 1800 yıllık. Burası depremlerle birlikte zarar görmüş. Depremin etkilerini görebiliriz burada, arkamda ve sahnede. Ama burasının 1800 yıl önce yapıldığını düşündüğünüzde insan bir garip oluyor. Ben buraya bayıldım. Ben Sagalassos'u gezmemiş olsaydım çok pişman olurdum. Ağzımda donmuş. Sagalassos Antik Kenti'nde bir tane daha çeşme var burada. Bu çeşme barış zamanında yapılmış. Yani ne demek barış zamanı? Buradaki devletler barışmışlar ve bu barış burada Sagalassos'un büyümesini sağlamış. Büyüdükçe tek bir çeşme, iki çeşme, üç çeşme derken bir çeşme daha yapılmış buraya gördüğünüz gibi. Yani barış büyümeyi getiriyor. Barış huzuru getiriyor. Barış mutluluğu getiriyor. Barış yanında sanatı da getiriyor. Yani barış çok önemli. 1800 yıl önce de çok önemliydi. Bugün de barış çok önemli. Sagalassos dahil Burdur çok sayıda tarihi güzelliğe sahip. Pek bilinmeyen gladyatörlerin yetiştiği Kübra Antik Kenti de buna dahil. Salda Gölü, konakları, yemekleri, kervansarayları ile Burdur çok güzel bir şehir. Burdur bölümümüzü izlemeyi unutmayın.